Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size saç dökülmesini durduran harika bir doğal saç bakım maskesi tarifi vereceğim. Bu maske saç renginizi değiştirmez. İsterseniz saçlarınızı doğal saç boyasıyla boyayın. İsterseniz hazır boyalar kullanın. İsterseniz de saçlarınızı hiç boyamamış olun. Saç renginizi değiştirmeyecek harika bir doğal saç bakım maskesi. Son derece ekonomik ve uygulaması da çok kolay. Saç dökülme sorunu olanlar mutlaka yapsınlar. Ayda bir kez yapsanız saç dökülme sorununuzu bitirir. Şöyle bir orta boy kavanoz kullanmak istiyorum. Bakın şöyle küçük bir kavanoz yeterli. Bir yemek kaşığı yoğurdum var. Yarım çay kaşığı şeker ve ılık suyum var. Bir de maya kullanacağız. Maya gerçekten muhteşem bir şey. Şöyle ben kuru maya kullandım. 2 dolu tepeli böyle yemek kaşığı maya koyuyorum kavanozuma. Gerçekten 2 kaşığı saç dökülmenizi durduracak. O kadar güzel maya. Kalan mayamı da paketledim. Sıkıca hava almayacak şekilde kaldırdım. Yarım çay kaşığı şeker ve ılık sudan azar azar ekliyorum. Suyun sıcaklığı çok önemli. Lütfen ılık olsun. Kesinlikle soğuk olmasın ve elinizi de yakmasın. Böyle ılık, elinizi yakmayan bir su olsun. Tek elimle zorlandım. Şöyle iki elimle karıştırmak istiyorum. Bu aşamada çok hızlı karıştırmazsanız topaklanıyor. Şöyle ikinci bir kaşıktan yardım alarak hızlıca mayayı e, hafif böyle akışkan, yani boya kıvamında olacak şekilde açalım. Suyumuzu çok azar azar ekleyelim. Birdenbire çok su koyarsanız kıvamı çok akışkan olur. O da saçlarımızdan akar, çok zorlar bizi. Şöyle iyice çırpıyorum. Bakın kıvamı böyle olsun. Şöyle hazır boyaların kıvamı gibi, boya kıvamında görüyorsunuz. Hemen bu artan suyum, 75 mililitre suyun 4'te 3'ünü kullanmış oldum. 4'te 1'i kaldı. Kaşığımı şöyle temizliyorum, alıyorum. Hemen üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra saçımıza bunu uygulayabiliriz. Bir mayaların aktif olmasını istiyoruz önce. Gerçekten çok güzel. Bu 2 yemek kaşığı maya saç dökülme sorununuzu bitirecek. Bakın şu anda bu kadar. Şöyle bir 10 dakika sonra göstereceğim size. 10 dakika sonra böyle oldu. Çok güzel bir şekilde kabardı. Biraz daha kabarmasını, hatta taşmasını istiyorum. İyice böyle aktif olsun. Ondan sonra hazırlayacağım mayamı. Gerçekten çok güzel bir maya. Saç renginizi değiştirmez. Hem erkekler hem kadınlar rahatlıkla bu saç bakım maskesini yapabilirler. Şöyle bakın, maya taşmaya başladı. Şöyle bir kap alıyorum. İsterseniz bu kavanozun içerisinde de yapabilirsiniz. Ama ben video çektiğim için, sizin rahat görmeniz için buraya boşaltıyorum. Bakın kıvamı bu şekilde görüyorsunuz. Karıştırınca bu akışkan olacak şimdi. Siz bu kavanozun içerisinde de malzemeleri katıp bu şekilde de buradan alarak da kullanabilirsiniz. Eğer video çekmemiş olsaydım ben de bu kavanozun içinden saçlarıma uygulamayı tercih ederdim. Daha iyi olurdu. Bulaşık da çıkmamış olurdu. Şöyle bir yemek kaşığı kadar su koyup hafiften içini çalkalayıp dökmek istiyorum. Çok fazla su koymayalım. Bakın hepsi bu kadar. Ve hemen yoğurdumu ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar bir yoğurdum var burada. Yoğurt da çok güzel parlaklık veriyor. Saç dökülme sorunu olanlar mutlaka günde, her gün bir küçük kase yoğurt yesinler. 2 tane haşlanmış yumurta yesinler. Ve haftada 2-3 gün ciğer yesinler. Her türlü ciğer olur. En kolay tavuk ciğerine ulaşabilirsiniz. Hem ekonomik hem de yapması kolay. Şöyle üzerini örttüm. Ben yağlarımı çıkardım dolaptan. Üzerini hep örtelim ki havayla temasla uçmasınlar. Şöyle incir çekirdeği yağım var, haşhaş yağım, çörek otu yağım, kekik yağı var ve tahinin üzerinde biriken susam yağını kullanacağız. Şöyle incir çekirdeği yağından bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar haşhaş yağı koyuyorum. Çörek otu yağı koyuyorum biraz. Ondan bolca koyuyorum. Böyle bir tatlı kaşığı kadar koydum. Kekik yağından bir iki damla koyalım. Çok koymayalım. Şöyle 2-3 damla olacak şekilde koydum. Ve şimdi tahin yağı. Tahin yağını direkt şuraya döküyorum. Tahin yağı, tahinin üzerinde biriken susam yağı taşıyıcı bir yağdır.
Susam yağını direkt mayanın üzerine koydum böyle bir tatlı kaşığı kadar. Ve diğer yağlarımı da ekledim. Hepsi bir yemek kaşığı oldu görüyorsunuz. Sadece biraz daha çörek otu yağı eklemek istiyorum. Sadece bu yağların içerisinde kekik yağını az koyalım. 3 damlayı geçmesin. Çünkü kekik yağı yakıcı bir yağdır. Saçlı derinizi yakabilir. Ama kekik yağını az kullanırsanız kekik yağı harika da saç çıkarır. Çünkü kan damarlarında dolaşımı hızlandırır. Şöyle banyoya gazeteler serdim, lavaboya ve yere. Elimle azar azar mayalı karışımımı alarak saçlarıma dipten uca uyguluyorum. Önce diplere böyle bakın sürüyorum. Daha sonra uçlarına süreceğim kalanını. Bu benim saçıma tam yetiyor bu maya. Hiç artmıyor diyebilirim. Bakın şu şekilde iyice sürüyorum her tarafına. Size de bunu göstermek istedim. Sürdükten sonra en az 2 saat, en fazla da 4 saat arası bekletebilirsiniz. Şöyle saçımın arkasına topladım. Bakın hepsi bitti. Şimdi şu kalanlarını da böyle üstlere koyacağım. Başımı sardıktan sonra ilk 10 dakika akabilir. İlk 10 dakika sabit kalın, oturun bir yere. Boyanız akmasın. Akarsa kağıt havluyla silin. Sonrasında akmayacaktır. İşinize bakabilirsiniz. Şöyle temiz bir poşet geçiriyorum başıma. Kulaklarımı da şöyle açıkta bırakacağım. Arkaya doğru da topluyorum. Saçlarımı nasıl topladığımı da gördünüz. Ensemin arkasına doğru topladım. Eğer kulaklarınızda sorun varsa kulaklarınıza tampon koyabilirsiniz içine kaçmaması için. Şöyle poşetin üzerine bir tülbent bağlıyorum. Bir de şapka takacağım. Kış mevsiminde olduğumuz için soğuk. Başımızın sıcak olması lazım. Ben şöyle 3 saat beklettim. 3 saat sonra saçlarımı son derece ılık su ile yıkadım. Bir kez şampuan yaptım. Çok fazla şampuan yapmayalım. Ve bakın böyle tertemiz oldu. Pırıl pırıl ışıl ışıl oldu. Ve saç diplerimizden bir hafta kadar sonra hafif hafif kaşıntılar olabilir. Eğer saç dipleriniz kaşınıyorsa kesinlikle kaşımayın. Yeni saçlarınız geliyor demektir. Ve böyle 2 hafta sonra kadar yeni saçlarınızı saçlarınızın içerisinde minik minik görürsünüz. Bakın şöyle çok güzel oldu. Işık da çok iyi değil. Saçlarımın rengi bu kadar koyu değil ama ışıktan böyle koyu çıktı. Ben de bugünlerde doğal saç boyamı da yapacağım. Bu maskede çok böyle iyi oldu. Bakın saçlarım o kadar parlak ki anlatamam. Sadece ışık iyi olmadığı için çok iyi bir çekim yapamadım. Ama ne kadar parlak olduğunu görüyorsunuz. Bebe şampuanıyla yıkadım. Mutlaka bebe şampuanı kullanmanızı öneririm. Benim gibi ince telli, hacimsiz, zayıf saçlar için söylüyorum tabii ki bunları. İlk uygulamada saç dökülmenizi durdurur. İlk uygulayacak olanlar 15 gün arayla 2 kez yapsınlar. Ondan sonra ayda bir olarak devam edebilirsiniz. Yoğurt, yumurta, ciğer, bulgur, yeşil mercimeği sofranızdan eksik etmeyin. İçten destek de çok önemli. Yeni saçlarınız çıkar, saçlarınız canlı parlak olur. Uzun vadede düzenli kullanımla saç beyazlarınız da azalır. Mutlaka bu maskeyi düzenli şekilde anlattığım gibi çok dikkatli bir şekilde uygulayın. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.